Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birlikte bir çanta çalışalım istiyorum. Çantamız şu şekilde. Şöyle katlayayım. 4 tane böyle motif, bir tane de tabanında bu şekilde sadece sık iğneden oluşan bir tabanda oluşuyor. Sonrasında motifleri birleştirip sap kısmını da yine kullandığımız iplikten örüp çantamızı tamamlayalım istiyorum. Çantamız oldukça kullanışlı, güzel bir çanta. Kullanacağım malzeme, ben koton makrame kullandım. Pamuk makrame ip kullandım. İpim 250 gram. Markam bu. İpim için aslında 5 milimetre tığ öneriliyor. Ama ben biraz daha sıkı ve güzel dursun diye 3,5 milimetre tığ ile ördüm. 3,5 milimetre tığ kullanacağım. Siz isterseniz daha kalın bir tığ kullanırsınız ve kullanırsanız da çantanız biraz daha büyük olacaktır. Ama ilmek araları biraz daha böyle delikli delikli durur. Daha büyük tığla öreceğiniz için. Şimdi başlıyoruz örmeye. Bu şekilde 3 tane motif ördüm arkadaşlar. Dördüncüyü de beraber örelim istiyorum. Böyle 4 motif, bir de alt kısmıyla toplamda 5 motifli çantamızı tamamlamış olacağız. Tığımızı aldım. Elimize alıyoruz. Tığımızı tekrar göstereyim. 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektik. Birleştiriyoruz. Ve 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu oluşturduğumuz halkanın içerisine 15 tane trabzan öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. trabzanı ördüm. Göstereyim tekrardan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Şimdi şu 3 zincir çektik ki onun tepesiyle kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Yine 1 2 3 4 zincir çekiyorum bu sefer. Tığımın önüne ip alıyorum ve ilk trabzanın tepesine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. İkinci trabzanın tepesine batıyorum. Bu sırayı böyle tamamlayacağız arkadaşlar. Bir zincir çektik. Sıradaki trabzanın tepesine battık. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki trabzanın tepesine, sıra sonuna kadar bu şekilde gidelim. Bu şekilde birer zincir çekerek her trabzan üzerine bir trabzan yaptık. Şimdi en sona geldik. Son trabzanı da ördük. Bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. O ilk 4 zincir çekmiştik ki onun üçüncüsüne batıyoruz. Şöyle kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. Yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Şurayı 2 tane trabzanla dolduruyorum. 1 2 2 tane bu deliklerin içine battık. Bir tane de trabzanın tepesine. Böyle. 1 2 2 tane bu deliğin içerisine, bir tane trabzanın tepesine. 1 2 2 tane deliğin içerisine, bir tane trabzanın tepesine. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayın arkadaşlar. Sonrasında birlikte bir üst sıraya geçelim.
Sıra sonuna geldik. Bakın hep deliklerin içerisine 2, trabzanın tepesine 1 ilmek doldurarak sıra sonuna geldik. Şimdi başlangıçtaki 3 zinciri çekmiştik ki onun en tepesine batıyoruz ve kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. Şimdi biz şu anda motifimi göstereyim arkadaşlar. Biz şu anda şu kısmı tamamladık. Şu anda burayı yapacağız. Orası için de 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 1 2 atladık, üçüncüye batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın burada 5 zincir çektim. Burada zincir sayıları değişecek. Şöyle bakın. Şurada en fazla zincir çekeceğiz. Bu aralarda daha az, burada biraz daha fazla. Yani 3 farklı zincir çekip delikler oluşturacağız. 5 zincir çektik, 2 ilmek atladık, üçüncüye battık. 3 zincir çektik, 2 ilmek atladık, üçüncüye batıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Yine 1 2 tane atladık, üçüncüye battık. Burası bizim köşemiz olacak. 1 2 3 zincir çekiyorum, 2 ilmek atlayıp üçüncüye batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum, 2 ilmek atlayıp üçüncüye batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum, 2 ilmek atlayıp üçüncüye batıyorum. Bakın köşemiz, bu aralarımız, yine köşeye geldik. Yani 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz, 2 ilmek atlayıp üçüncüye batıyoruz. Köşelerin ortası hep böyle olacak. 3 zincir, 5 zincir, 3 zincir. 1 2 3 zincir çektik, üçüncü ilmeğe batıyoruz. Bu aralardaki atladığımız ilmekler hep aynı oluyor. 1 2 3 4 5 zincir, 2 ilmek atla, üçüncüye bat. 1 2 3 zincir, 2 ilmek atla, üçüncüye bat. 1 2 3 4 5 6 7 zincir, 2 ilmek atla, üçüncüye bat. Bu şekilde bakın köşelerimiz oluşuyor. 1 2 3 zincir, üçüncü ilmeğe bat. 1 2 3 4 5 zincir, üçüncü ilmeğe bat. 1 2 3 zincir, üçüncü ilmeğe bat ve son köşeyi oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir, 2 ilmek atla, üçüncüye bat. Şimdi burada bağlantı yerimiz arkadaşlar. 3 zincir çekmeden ben direkt bir zincir çekiyorum, tığımın önüne bir ip alıyorum. Bakın burası bağlantı yeri olduğu için böyle yapıyorum. Bir zincir çektim, tığımın önüne ip aldım, şu bağlantı yerine bir trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde bu sıramızı da tamamladık. Şimdi tığımın önüne ip alıyorum. Zaten bağlantı yerimizdeki 5 zincirle başladığımız yerde bu 5 zincirin içerisine 7 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 pardon 6 ve 7. 5 zincir çektiğim yere 7 trabzan yaptım. 3 zincir çektiğim yerdeki orta ikinci zincire sık yani kaydırma, aslında kaydırma tekniği yapıyorum. Bunu buraya sabitliyorum. Tığımın önüne bir ip alıyorum. Bu sefer 7 zincir çektiğim yere 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yere 5 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 trabzan yaptım. Şimdi 3 zincir çektiğim yere geldik. Ortadaki zincire, ikinci zincire kaydırma yapıp burayı sabitliyorum.
tığımın önüne bir ip alıyorum ve bu 5 zincirin içerisine 7 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bakın bu arada 3 zincir çekmiştik iki tarafta. Oraları hep bağlantı yeri olarak kullanıyoruz. 5 zincirin içerisine de 7 trabzan yapıyorum. Şimdi yine 3 zincirli bölüme geldik. Tam ortadakine kaydırma yapıyorum. Tığımın önüne bir ip alıyorum ve köşeyi yapıyorum. 5 trabzan, 3 zincir, yine 5 trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 1 2 3 zincir, aynı yere 5 trabzan. Bu bizim köşemiz. Bundan sonrasını yine şurada anlattığım gibi yapın arkadaşlar. Tüm sırayı tamamlayın, beraber devam edelim. Sıra sonuna geldim. En son 5 trabzanı yaptım. Şu ilk başlangıç ilmeği ile birleştiriyorum. Bu şekilde. Şimdi 6 zincir çekiyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. Bu başta sadece 6 çekiyorum. Çünkü şuradaki gibi direğimiz olacak. 3 zincirimiz. Şimdi 7 tane trabzanın 1 2 3 dördüncüsüne batıyorum arkadaşlar. Sık iğne şeklinde. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu sefer de şu bağlantı yerimize bir trabzan yapıyorum. Bakın 4 zincir çektim burada, pardon 6 zincir çektim burada, 3'ü direk olacaktı o yüzden. Yani 3 tanesini burada kullandım. Tam orta noktaya sık iğne ile battım. 3 zincir çektim, bu araya direk oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Şuraya batıyorum. Sık iğne şeklinde. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Diğer başa batıyorum. 1 2 3 4 5. Bakın buralarda 5 olacak şimdi. 5 zincir çektim. Tığımın önüne bir ip aldım. Buraya bir direk oluşturdum. 1 2 3 zincir çektim. 7 trabzanın tam ortasına 4. trabzana bağladım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Direk oluşturuyorum. Şöyle alayım, buradan görün. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Buraya batıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Şu başa sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tığımın önüne ip alıyorum ve bağlantı yerine bir direk örüyorum. 1 2 3 zincir çek. 7 trabzanın en ortasına sık iğne ile bat, sabitle. 1 2 3 zincir çek. Direk oluştur. Diğer yerlerde bu şekilde yapın. Sonrasında devam edelim. En son 5 zincirimi çektim arkadaşlar. Şimdi şurada 6 zincirle başladığım yerde 1 2 3. zincire kaydırma tekniğiyle sabitliyorum. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi üst sıraya zincirlerin içine dolgularımızı yapacağız burada. 1 2 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çektiğim yerlere de 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. Yine 3 zincir çektiğim yer, şu aralara herhangi bir işlem yapmıyorum. 3 zincir çektiğim yere yine 1 2 3 trabzan yapıyorum. Geçiyorum yan tarafa. 5 zincir çektiğim yere 5 trabzan. 1 2 3
4 ve 5. Geldim köşeye. 6 zincir çekmiştim zaten. 3 trabzan yapalım. 1 2 3 trabzan yaptık. 1 2 3 4 5 zincir çekelim. Aynı yere 3 trabzan daha yapalım. Çünkü burası bizim köşemiz, artırma yerimiz arkadaşlar. 1 2 3. Şimdi yine 5 zincir çektiğimiz yere 5 trabzan. 1 2 3 4 5. 5 zincir yerine 5 trabzan. 3 zincir çektiğimiz yere geldik. 3 trabzan. 1 2 3. Yine 3 zincirli yerdeyiz. 3 trabzan. 1 2 3. Sırada 5 zincirli yer, 5 trabzan ve köşeye geliyoruz. Köşeyi şuradaki gibi yapalım arkadaşlar. Sonra bir üst sıraya birlikte geçelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi ilk o 3 zincir çekip başlamıştık. O zincirin tepesine kaydırma yapıyorum ve sıramızı bu şekilde tamamladık. Bir zincir çekiyorum arkadaşlar ve son sıramıza başlıyorum. Son sıramızda bakın sık iğne yapacağız ve ters bir şekilde yapacağız. Bu motifi arkadaşlar şu şekilde birleştirmeyeceğiz de şurasını asıl yüzey olarak kullanacağız. O yüzden son sıramız sık iğnemizi düz yapıyoruz ki bağlarken düzgün bir görüntü oluşsun, düzgün olsun. Şimdi bağladık, bir zincir çektik ve geriye dönüyoruz. Şurası bizim bağlantı yerimiz, ona değil yanındakine batarak sık iğne yapıyoruz. Her bir ilmeğin üzerine bir sık iğne. Evet, köşeye geldik. Köşemize 3 zincir çekmiştik. 5 sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 sık iğne yaptık. Devamında yine her bir trabzan üzerine bir sık iğne yaparak ilerliyoruz. Sadece köşelere 5 sık iğne yapalım arkadaşlar. Sırayı bu şekilde tamamlayalım. Bakın tersten örüyoruz. Dediğim gibi son sıramız ters olacak. Sık iğne, sadece köşelere 5 sık iğne. Sık iğnemizi tamamladım. Son sık iğneye geldim. Onu da yaptım. Ve başlangıç sık iğnesiyle kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimizi kırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde motifimiz tamamdır. Siz daha büyük numaralı tığ kullanırsanız arkadaşlar motifiniz biraz daha büyük olabilir. Ben hani 3,5 milimetre kullandım. Biraz daha sıkı olsun dedim. Biraz daha gevşek olur ama daha büyük motifler elde edip daha büyük bir çanta oluşturabilirsiniz. Ben şimdi tabanda tığ değiştireceğim. İpimizi kırdık. Şimdi dediğim gibi biz bu yüzeyini kullanacağımız için ipi şu düz olarak ördüğümüz tarafa doğru çekiyorum, kaybediyorum. Siz dilerseniz düz tarafını kullanabilirsiniz. Yani motifin asıl tarafı burası ya. Siz burayı kullanabilirsiniz. Ben çanta yaparken bu kısmını kullanacağım, farklı bir görüntü olsun diye. İpimizi buradan kaybedelim. Sonra birlikte tabanımızı örelim. Motifimiz de bu şekilde tamamlandı. 4 dedik arkadaşlar, bakın. Şimdi bize bir taban lazım. Taban ölçüsü de aynı olması için şuradan kaçta başlamamız, ya burayı sayacağız, ona göre kaç zincirle tabana başlamamız gerektiğini bulacağız arkadaşlar. Sayıyoruz, bakın tamamı değil ama şu orta ilmekten başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 22 23 24 25 26 27. Şu an baştakini yani saymayalım. Buradakini saydık, buradakini saymayalım. Toplamda 27 tane ilmekle zincirle başlıyoruz. 27 zincir, o zaman 28 zincir çekip 27 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Tığımı ben sadece yarım milimetre büyüttüm.
görünmüyor ama bu ne göründü şimdi? 4 milimetre. Toplamda 28 zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 zincir çektik. Bakın aynı oldu. Bir zincir zaten başta kullanacağız. 28 zincir çektik. Şimdi ikinciden başlayarak her bir zincir üzerine bir tane olmak üzere toplamda 27 tane sık iğne yapalım arkadaşlar. 2 3 4 5 sıra sonuna kadar sık iğne yapalım arkadaşlar. Şöyle çekeyim motiflerimi. Bu şekilde sıra sonunda ikinci sıraya geçeriz birlikte. Sık iğneleri tamamladım arkadaşlar. Şimdi ben bir tık tabanın bir tık büyük olmasını istiyorum. O yüzden bir yarım numara büyüttüm tığımı arkadaşlar. Siz isterseniz direkt aynı tığla, yani 3,5 milimetre ile kaçla başladıysanız ona devam edebilirsiniz. Sıra sonunda bir zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Tamamen sık iğne yapıyorum yine arkadaşlar. Kare oluşturana kadar arkadaşlar sık iğne yapmaya devam edin. Toplamda 27 ile 30 sıra arasında örmeniz gerekebilir. Tam bir kare oluştuğunda son sıramızı örmüş olacağız. Bundan sonra değişen hiçbir şey yok. Her şey aynı. O yüzden şimdilik bu taban bölümünde videosunu burada bitireyim. Sonrasında motif birleştirmeyle devam edelim. Dediğim gibi şöyle bu sık iğneyi ördükten sonra ilerletin. Şöyle bir kare oluşturun. Bunu nasıl anlayacaksınız? Şöyle yaptığınızda tam bir kare oluşmuş demektir. O zaman o son sıramızdır. İpimizi kırabiliriz. Ben tabanını ördüm arkadaşlar, bitirdim. 27 sık iğne yapmıştık biliyorsunuz. 27 sıra ördüğümde bir sıra eksik kaldı. O yüzden boy olarak 28 sıra yaptım. En olarak da 27 sık iğne yaptım. Bakın bu şekilde. Tam böyle oluyor. Artı motifimde de üst üste koyduğumda birbirine eşit oluyor. Şimdi ipimi kesiyorum. Bu ipimi kaybederim. Şimdi bu taban parçamız arkadaşlar. Bunları da şu şekilde böyle böyle ve şurayı yukarı doğru çekeyim. Geniş açıyla alamıyorum. Böyle bunu da buraya monte edeceğiz. Sonra toplayacağız ve çantamızı oluşturacağız. Üst kısmında da birkaç sıra sık iğne yapacağız. Şimdi ben size birleştirme videosunu çekeceğim. Şimdi arkadaşlar birleştirme kısmına geçeceğiz. Aslında iki şekilde birleştirme yapabiliriz. Ben size en gösterişli olanı göstereceğim. En kolay olanı da şimdi sadece birkaç tane yapıp gösterip sonra sökmek istiyorum. En kolay hali için. Yani hepsi için önce bir ilmek alalım ipimizi. En kolay hali şudur arkadaşlar. Birbirine denk getirin. Ve şöyle bakın. Şu köşede 5 sık iğne yapmıştık ya. Bunun 5.'sini, pardon 3.'sünü, ortadakini, buradan da ortadakini alıp şu şekilde sık iğne yaparak her birine birbirine denk gelenlere karşılıklı olarak sık iğne örerek birleştirebilirsiniz. Bakın. Bu kolay haldir. En kolay birleştirme tekniği bu arkadaşlar. Bu şekilde. Ben o şekilde birleştirmeyi tercih etmeyeceğim. Şöyle ilmeği aldım, tığdan çıkardım. Bakın. Çantamızın dediğim gibi şu kısım, yani şurası aslında düz yüzü de bunu içeride çantanın içinde kalacak şekilde kullanacağım. Şu son sırayı düz ördük ya, orayı baz alacağım ben. Birleştirdim bunları bu şekilde. Denk geldi. Şöyle tutuyorum. Bakın. Tam orta sık iğnenin tek kanadından tığımı geçirdim. İlmeğimi
geçiriyorum içinden. Sonra tığımın içerisine, bakın bu burada, tığımı karşıdakinin tam ortasından geçiriyorum. Pardon. Ortadan geçirdim. Bir ilmek alıyorum kaydırma gibi. Bakın tekrar göstereyim. Bu burada diğer parça. Tığımı diğer parçanın ortasından geçirdim. İpimi oradan alıyorum ve kaydırma şeklinde geçiriyorum. Şimdi bir buradan kaydırma gibi alıyorum tek kanattan. Bir diğer parçadan kaydırma alıyorum. Bir soldaki motiften, bir sağdaki motiften. Soldaki motiften hep tek kanattan örüyoruz. Sağdaki motiften sırayla birbirine denk gelen karşılıklı ilmeklerden alıyoruz. Soldaki motiften alıyorum, kaydırıyorum direkt. Sağdaki motiften alıyorum, kaydırıyorum. Soldaki motiften alıyorum, kaydırıyorum. Sağdaki motiften alıyorum, kaydırıyorum. Yani ipi direkt içerisinden geçiriyoruz. Soldaki ilmeğin tek kanadından ipimi aldım. Direkt ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Sağdaki motifin içerisinden ipi alıp direkt ilmekten geçiriyorum. Bakın çok daha gösterişli oluyor. Bu ilmekten alıyorum. Diğer ilmekten, ikisinin de iç kanattan alıyoruz arkadaşlar. Tek kanattan. Buradan aldım. Karşıdaki ilmekten aldım. Buradan alıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Bakın. Çok güzel bir birleştirme oluyor bu şekilde. Birleştirmeyi burada yaptım arkadaşlar. En son ortadaki ilmekleri aldım. Şimdi ipimi kırmıyorum. Ne kadar çok ip kırmadan örebilirsek o kadar kârımıza diyorum. Şimdi buradan sonra zaten birleştirme yapılacak yer bizim neyimiz? Tabanımız. Şimdi buradan tabanı birleştireyim. Tabanı birleştirdikten sonra da bu tarafa diğer motifi birleştiririm. Sonra ipimizi kırarım. Diğer birleştirmeleri de yaparım. Şimdi en son buradaydım. Tepe ilmeğimiz olduğu için şimdi bunun tepe ilmeğinden de bir kaydırma alıyorum. Tabanda tek kanattan alma şansımız olmadığı için normal alıyoruz arkadaşlar. Böyle. Bu şekilde. Bir sağdan bir soldan. Onu da zaten ilmekler buralar yukarı doğru çıktığımız her bir sıraya denk gelen
en uçtaki ilmekten alıyoruz arkadaşlar kaydırmamızı. Yani aslında ilk başta 4 motifi birleştirip kenar motifleri birleştirip sonra tabanı birleştirebilirdim ama ipi ne kadar az kırarsam o kadar kârımıza diye düşünüyorum. Bu şekilde. Bu şekilde bir buradan bir diğer taraftan bir taban ilmeğinden bir kenar motifinden alarak kaydırmamızı tamamlayın arkadaşlar. Bakın bu şekilde aşağı kadar sonuna kadar yapın. Birbirine denk gelecek şekilde tutun böyle. Burayı da böyle birleştirdim. Şimdi ben önceliğimi şu motifi buraya birleştirmeye vereceğim arkadaşlar. Burayı da buraya birleştireyim ipi hiç kırmadan. Daha sonra ipi mecburen kırıp diğer taraflara geçeceğiz. Yine en son buradaki ilmek. Ben zaten burada arkadaşlar tam orta ilmekteyim. Gördüğünüz gibi buradan da 1 2 3 üçüncü ilmeğin tam ortasından kaydırma yapıyorum. Burada yine tek kanattan alıyoruz. Motiflerde tek kanat, alt tabanda tek kanat alma şansımız yok maalesef. Şöyle. Yine aynı sistemle burayı da birleştirin arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Böyle. Burayı da birleştirin. Daha sonra ipimizi kırıp bunu bu tarafa da birleştireceğiz. Bakın birleştirdim. Bir kere de ipimi geçirdim buraya. Buradan başladım. Bu şekilde aynı anda 3 farklı yerden bağlamış oldum arkadaşlar. Birleştirdim. Şimdi çantamı şu şekilde tutup şuradan birleştireceğim. Yine bir ilmek yapalım. İlmeğimizi şöyle çıkaralım tığımızı. Şuradan geçiriyorum ben yine en son kaldığımız noktadan. Ya da oradan değil şuradan geçireyim en iyisi. Sıradaki ilmekten ilmeği geçirdim. Sonra karşı tarafın sıradaki ilmekten geçiriyorum. Böyle. Bir buradan tek kanattan alıyorum. Bir karşıdakinin sıradaki ilmeği alıyorum. Bir buradaki tek kanat, bir karşıdaki ilmek. Bir tek kanat aldım. Karşıdaki ilmeği aldım. Buradan tek kanat alıyorum. Bakın şöyle tutalım. Birbirine denk gelsin arkadaşlar. Her bir ilmeğe bir tane. Şöyle tutarak daha kolay yapabilirsiniz. Bakın şöyle bir buradan. Bir buradan. Bir buradan. Bir buradan. Bir buradan. Buradan aldım. Buradan aldım. Bakın bu şekilde. Çantamızı böyle bağlayalım. Buraya geldiğimde de arkadaşlar aynı şekilde şu son parçamızı alıp bu tarafa doğru birleştireceğim. Burayı da birleştirdim arkadaşlar. Yan tarafa geçtim. Bunu tabana da birleştirebilirim şu anda. Bu motifi buraya da ilk başta birleştirebilirim. Tercih size kalmış arkadaşlar. Şimdi sıradaki ilmeği alıyorum ben buradan. Bir sağdan bir soldan biraz hızlanayım diyorum. Böyle yine her bir ilmek birbirine denk gelecek şekilde birleştirmeyi yapın arkadaşlar. Tüm parçaları bu şekilde birleştirin. Yine bir sonraki parçayı da ben size göstereceğim de şöyle bakın göstereyim son halini. Burayı birleştirmiştik 3 parça bakın.
Sonra tabana iki taraftan monte ettik. Şimdi son parçamızı buraya monte ediyorum. Sonrasında ipimizi kıracağım. Şu tabandan başlayıp burayı monte edeceğim. Sonrasında bu parçayı buraya birleştireceğim. Böyle monte edeceğim. En sonunda şurayı da en son monte ederim. Sonrasında da bakın bu şekilde olacak çantamız. Böyle. Güzel bir çanta çıkacak ortaya. Orayı da bağlamayı bitirdim arkadaşlar. Birleştirmeyi bakın. Arka taraf da ayrı güzel görünüyor. Yani pürüzsüz. Şimdi sadece kaldı bizim son parçamız. Şimdi hemen şurayı birleştirelim. İster sağ tarafa ister sol tarafa fark etmez. Orayı da birleştirelim. En son bir kısmı kalıyor. Orayı da tek başına birleştiririz. Şimdi bir ilmek alıyorum. Birleştirme bölümü videosu bayağı uzun sürdü arkadaşlar. Şimdi bakın şu şekilde tuttum. Ne yapıyoruz? 1 2 3 tam orta ilmeği alıyoruz. Tığımızı geçirdik. Karşı tarafa gittik. Orta ilmekten üçüncüden yani 5 taneydi. Alıyoruz. Kaydırma. Şimdi bundan sonrası kolay zaten birbirine denk gelen yerlerden bir sağdan kaydırıyoruz. Bir soldan. Bir sağdan alıyoruz. Bir soldan alıyoruz. Bu şekilde tutmak daha kolay geldi arkadaşlar. Bakın. Aynı işlem yani bu şekilde tutup da yapabilirsiniz. Ama sakın ilmek atlamayın. Yamuk durur yoksa. Sıra sonuna kadar burayı da tamamlayın arkadaşlar. Bakın. Sıra sonuna kadar tamamlayın. Çantamız şekil alıyor yavaş yavaş. Sıra sonuna geldim. Evet, bakın çantamız bu şekilde. Dört bir taraftan da birleştirdim. Şimdi burada yapacak bir şey yok. Mecburen önce şuraya doğru birleştireyim ben bunu arkadaşlar tabana. Sonra ipi kırarız. Burayı da birleştirdik mi çantamızın temeli hazır olur. Şu üst kısmı örmeye geçeriz. Şimdi hemen karşıdan ilmek alıyoruz. Birbirine denk getirin. Sakın kaydırma yapmış olmayın. Yani kaydırma derken bir ilmeği atlarsanız sonrasında çanta kötü durur arkadaşlar. Böyle bir sağdan bir soldan alarak burayı da birleştirin. Bu şekilde birleştirdim arkadaşlar. Bakın. Dört bir kenarını aynı sistemle birleştirdim. Burası da böyle. İplerin sonra astarın içinde de kalır. Zaten iplerini de çekeriz. Şimdi arkadaşlar bunun üzerine 3 sıra sık iğne örüyoruz. Zaten sık iğne örerken sistemimiz belli. Herhangi bir noktadan şöyle bir zincir çekerek başlayalım. Birer tane ilmekle zaten ilerliyoruz. Her bir sık iğnenin üzerine bir ilmek arkadaşlar. Tamamen sık iğne olarak 3 sıra örelim. Bu ipleri de burada kaybediyoruz zaten. Şurada kalan ipi de burada kaybederiz. İçerisinden yürütürüz. Sıra başına kadar gelelim böyle sık iğne örerek. Zaten her bir ilmeğin üzerine bir tane. Şu bağlantı yerlerinde de şuraya da sık iğne yapalım. Buraya da yapalım. Buraya da yapalım arkadaşlar. Sık iğne örerek başladığımız yere geldim arkadaşlar. Şimdi burayı kaydırma tekniğiyle bağlamak istemiyorum. Bir iz olmasın diye direkt buradan bakın birinci ilmeğimiz buydu. Buradan yine sık iğne ile devam etmek istiyorum. Ama başlangıç yerimiz de kaybolmasın diye her sırada oraya ilmek belirleyici takacağım. Bakın başladığımız yer burası. İkinci sıraya burayla başladık. Bir sıra daha sık iğne örelim. Orası bitince yine aynı şekilde ilmek belirleyiciyi üst sıraya çıkaralım. Şimdilik toplamda 3 sırayı tamamlayalım. Bakalım
Yeterli gelirse gelir, gelmezse bir sıra daha sık iğne örer. Ondan sonraki sırada da çanta sap kısmını yapmaya başlarız. Toplamda 3 sıra sık iğne ördüm arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3. Burası da başlangıç yerimizdi biliyorsunuz. Her sırada ben başlangıç yerine ilmek belirleyiciyi koydum, işaretleyiciyi. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 6 sık iğne yaptım. Şimdi sap kısmını yapacağız arkadaşlar. Sap kısmı için ben 70 zincir çekmeyi uygun gördüm. Siz el çantası gibi kullanmak isterseniz 35 zincir yeterli olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 70 zincirimi çektim arkadaşlar. Dediğim gibi ben şöyle uzun bir sap olsun istiyorum. Biraz daha uzun olsun istiyorum. Normal el çantalarına göre omuza takılabilsin düzeyde. Aşırı da uzun olmayacak. 70 zincir çektim. Şimdi şurada motifin bitimine 6 ilmek kala 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ilmeğe tığımı takıyorum ve sık iğne yapıyorum. 1. Bu şekilde sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar. Bakın burası sap kısmı. Bu sap kısmını daha sonra birkaç sıra daha üzerine öreceğiz. Kalın bir sap olacak yani. Şimdi sık iğne örerek karşı taraftaki aynı hizaya kadar örelim. Sonra yine bir 70 zincir çekerek motifin bitimine 6 ilmek kala sık iğne yapalım. Bu şekilde çift sap yapmış olalım. Sıra başına gelelim. İkinci sırada beraber öreriz. Diğer tarafta göstereyim arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 motifin başından 6 ilmeğe sık iğne yaptım. 70 zincir çektim. Bakın bu az önce yaptığımız saptı. Bu da yeni sapımız. 70 zincir çektim. Yine motifin bitmesine 6 ilmek kala 1, 2, 3, 4, 5, 6 buraya birleştiriyoruz ve sık iğne yaparak sıranın başına kadar gidiyoruz. Sıra başına geldim. Bakın ilmek belirleyicim ilk sıram biliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne ile başladık. Zincire geldiğimizde zincirin her birinin üzerine bir sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde her bir zincirin üzerine bir sık iğne ile toplamda 70 tane sık iğneye ulaşın. Sonrasında yine sık iğne olan yerleri örün. Diğer tarafa geçin. Zincirin üzerine yine her bir zincirin üzerine bir sık iğne şeklinde örün. Artırma veya eksiltme yapmadan bu ilk sırada. Sıra başına kadar gelin. Sonrasında beraber devam edelim. Bu şekilde bakın. Her bir ilmeğe bir sık iğne. Ben bunu omuza rahat takılabilsin diye çok zincir üzerine kuruyorum. Siz dilerseniz elde taşımak için yapıp 35 zincirle de bu sap kısmını tamamlayabilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize kalmış bir durum. Şimdi sıra başına kadar sık iğne örün. Sonrasında ikinci sırada beraber devam edelim. Bir sırayı tamamladım arkadaşlar. Başlangıç yerine geldim. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne ördüm. Şimdi şuradan yukarı çıkarken kötü bir görüntü olmasın diye her sırada bir eksiltme yapacağız. Eksiltmeyi de şu şekilde yapacağız. Bakın şunun tek kanadını alıyoruz. Yanındakinin tek kanadını alıyoruz. Ve ikisini birlikte örüyoruz. Sonrasında normal sık iğneye devam edelim. Sıra sonunda da yine aynı işlemi yapacağız. Bakın bu şekilde güzel bir şekilde potluk olmasın diye her sırada toplamda zaten 4 sıra olacak sap kısmımız. Her sırada bu başta 6. ilmekle 7. ilmek, bu başta da yine 7. ilmekle 6. ilmek. Burada da yine ne yapacağız? Bakın şurası 6. ilmek, burası 7. ilmek. İkisini de buradaki gibi birlikte alacağız. Sap kısmının ikinci sırasını ördüm. Bakın
sıra sonuna geldim. Az önce söylediğim eksiltmeyi de göstereyim. Sonrasında ilk sırada siz kendiniz örersiniz. Sonrasında bitmiş halini gösteririm çantanın. Evet, bakın. Zincirin son ilmeği ve diğer ilmek ile bakın, bize bakın, kanatlarından alıyoruz. 1 2, ikisini alıp tek seferde çıkarıp örüyoruz. Sonrasında aynen sık iğne ile devam edelim. Diğer sapın başında ve sonunda da aynı işlemi yapın. İkinci sırayı tamamladıktan sonra aynı işlemi yaparak 3 ve 4. sırayı da örün. 4 sırada sap kısmını tamamlamış olacağız. Söylediğim gibi arkadaşlar, toplamda 4 sıra ördüm ve kaydırma yaptım. Kaydırmanı nasıl yaptığımı şu son birkaç şeyde ilmekte göstereyim. Tığımın önüne herhangi bir ip almıyorum. İlmekten tığımı geçiyorum. Bu şekilde kaydırma yapınca daha bir muntazam durur diye düşünüyorum. Bu arada şuradaki eksiltmeler bakın, gayet güzel duruyor. Bu şekilde söylediğim gibi eksiltme yaparsanız çok güzel durur. Şimdi birkaç tane kaydırmam kaldı. Onları da yapalım. İpimizi kıralım. Çantamız hazır. Ben çantanın içerisine astar diktirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Siz dilerseniz astarsız da kullanabilirsiniz. Hiç sorun değil. Çünkü ben bunu gördüğüm kişi, yani yapan Instagram sayfa sahibi, astarsız bir şekilde kullanıyordu. Siz de astarsız da kullanabilirsiniz. Burası zaten başlangıç yeri arkadaşlar. Kaydırmayı başlattığım yer. Şimdi bakın, ilmeği çıkardım. Tığımı arkaya aldım. İlmeği tığımı takarak arkaya geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Zincir çekemedim tabi. Bir zincir çekiyorum ve ipimizi kırıyorum. Çantamız hazır arkadaşlar. Şimdi detaylı bir şekilde çantamı göstereceğim size. Çantamız bu şekilde tamamlandı arkadaşlar. Şöyle açalım. Ben içine astar dikmek istiyorum. Astar diktireceğim. Bakın şöyle sap kısmı. Tabanı. İçini tekrar göstereyim isterseniz. Oldukça geniş bir iç yüzey oldu. Ben buna bir de ütü yapmak istiyorum. Ütü yaparsam çok daha düzgün durur diye düşünüyorum. Örecek olan herkese kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Ördüklerinizi myhobbyhome Instagram hesabımda etiketleyerek paylaşırsanız ben de size story'imde yer veririm. Kolay gelsin.